Dünyanın çatısında, Himalayaların derinliklerinde sessiz bir dev uyanıyor. Çin, nehirlerin yönünü değiştirecek, coğrafyayı yeniden yazacak ve koca bir alt kıtayı susuz bırakabilecek kadar güçlü bir silah inşa ediyor. Medok Barajı. Bu sadece bir enerji projesi değil, suyun silaha dönüştüğü, doğaya karşı açılmış en büyük meydan okuma. Peki, bir baraj koca bir medeniyetin sonunu getirebilir mi? Mühendislik imkansızlığı, büyük dirsek. Yarlung Tasangpu Nehri deniz seviyesinden 5000 metre yüksekte akar ve Himalayaların etrafından dolanırken büyük dirsek denilen noktada adeta uçurumdan aşağı düşer. Sadece birkaç kilometrelik mesafede nehir 2000 metreden fazla irtifa kaybeder. Çin, tam bu noktaya dev tüneller açarak suyu dağın içinden geçirmeyi planlıyor. Bu suyun yerçekimi gücünü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kinetik enerjiye dönüştürecek. Rakamların ötesi, dev bir batarya. Medok yıllık 300 milyar kilowatt saat elektrik üretecek. Bu tüm Norveç'in ya da Vietnam'ın toplam yıllık elektrik ihtiyacından daha fazla. Çin bu enerjiyi binlerce kilometre ötedeki sanayi bölgelerine taşımak için dünyanın en uzun ultra yüksek voltaj hatlarını kuruyor. Jeopolitik suikast. Hindistan ve Bangladeş'in korkusu. Bu baraj nehrin sadece suyunu değil, can damarını yani alüvyonlarını da çalıyor. Hindistan için Çin muson döneminde baraj kapaklarını açarsa Hindistan'ın kuzeydoğusunu haritadan silecek bir yapay sel yaratabilir. Kuraklık döneminde ise kapakları kapatarak tarımı bitirebilir. Bangladeş için nehir bu ülkenin gıda güvenliğinin %60'ını sağlıyor. Suyun azalması demek, milyonlarca insanın göç etmesi ve tuzlu deniz suyunun iç kesimlere sızarak toprağı zehirlemesi demek. Doğanın yanıtı, sismik bomba. Himalayalar statik bir kütle değil. Hindistan levhası Asya'ya çarpmaya devam ediyor. Medok Barajı'nın ağırlığı ve devasa su rezervuarı yer kabuğuna milyarlarca ton ek yük bindirecek. Jeologlar bu durumun rezervuar kaynaklı sismisite denilen bir olayı tetiklemesinden ve 8 şiddetinde depremler yaratmasından endişe ediyor. Eğer baraj yıkılırsa tarihin en büyük felaketi yaşanabilir. Yan etkileri ve riskler. Sismik tehlike. Bölge dünyanın en aktif fay hatlarının birinin üzerinde. Devasa bir su kütlesinin yarattığı basınç, indüklenmiş depremleri tetikleyebilir. Ekolojik yıkım. Himalayaların el değmemiş biyoçeşitliliği, endemik türler ve nehir ekosistemi geri dönülemez şekilde bozulacak. Alüvyon sorunu. Baraj, nehrin alt kısımlarına giden verimli toprakları tutarak tarımı olumsuz etkileyecek. Çin'e faydası ne? Enerji bağımsızlığı için Çin'in 2060 karbon nötr hedefine ulaşması için hayati önemli. Ekonomik kalkınma ise Tibet gibi geri kalmış bölgelere
Sanayi ve altyapı yatırımı çekmek. Su kontrolü. Nehrin akış hızını ve miktarını kontrol ederek stratejik bir üstünlük sağlamak. Proje nedir? Devasa ölçek. Medoc Barajı, Himalayaların büyük dirsek, Grand Bend olarak bilinen noktasında nehrin 2000 metrelik bir irtifa kaybı yaşadığı bölgeye kuruluyor. Kapasite yaklaşık 60 gigawatt elektrik üretmesi planlanıyor. Bu rakam dünyanın şu anki en büyüğü olan 3 Boğaz Barajı'nın tam 3 katı kapasitesi demek. Medoc Barajı tamamlandığında insanlık doğa üzerindeki mutlak zaferini mi ilan edecek, yoksa kendi felaketinin fitilini mi ateşleyecek? Çin için bu yeşil bir enerji devrimi, komşuları içinse bir varoluş krizi. Belki de 21. yüzyılın savaşları petrol için değil, bu dev beton bentlerin arkasında biriken mavi altın için çıkacak. Sizce bir ülkenin enerji ihtiyacı, koca bir ekosistemin ve komşu halkların geleceğinden daha mı değerli? Yorumlarda buluşalım.